Bazı insanlar vardır, hayatları boyunca ne aldıklarını bilir ama nasıl aldıklarını hatırlamak istemezler. Ve bazı ölümler ecelle değil, bir haksızlıkla gerçekleşir. Çünkü bazen bir evin kapısı anahtarla değil, yenmiş bir hakla açılır. Ben gazeteci yazar Mehtap Erel. Bugün sizi İstanbul Çengelköy'de Boğaz'a bakan eski bir evin içine götürüyorum. Bu evde hak yer değiştirdi ama huzur hiç yerleşmedi ve bazı ölümler ecelle değil bir haksızlıkla gerçekleşir. Şimdi önce size bu yaşananlar kimlerin başından geçti, bu insanlar kimlerdi onları anlatmakla başlayayım. Kemal 50'li yaşlarında, harita mühendisi, babadan kalma gayrimenkullerle büyümüş. Toprağın değerini metreyle ölçmeyi öğrenmiş bir adam. Kemal için hayat sınır çizgilerinden ibaretti. Bir çizgi biraz sağa kayarsa birisi kazanır, biraz sola kayarsa birisi kaybederdi. Kemal çizgilerin nereye kayacağını her zaman çok iyi bildi. Kimin ne kadar alacağı, kimin nerede kalacağı, kimin biraz geri çekileceği bunların hepsi çizgi meselesidir. Kemal hayatı boyunca çizgileri hep kendisine doğru kaydırmış birisi. Ve o buna yakalanmadığı müddetçe haksızlık demiyor. Kemal için dünya adaletle değil ölçüyle çalışıyor. Kemal'in bir eşi var. Adı Sevda. Sevda kocasına kadar dışa dönük, agresif, sert bir adamsa, hesaplı kitaplı bir adamsa, Sevda o kadar içe dönük, eviyle haşır neşir, kendi düzenine bakan, titiz, normal, düzgün bir ev kadını aslında. Zaten öyledir yani ters kutuplar birbirini çeker derler biliyorsunuz. Bunların 2 tane de kızları var. Kızlarından büyük olanı tıp fakültesi son sınıfta. Küçük mimar 2. sınıfta. Bu evin içinde aile birbirini tanıyor gibi yaşıyor ama bazen bazı durumlarda aynı evin içindeki insanlar birbirlerini o kadar da iyi tanımazlar. Kemal insanları arzulamazdı, imkanları arzulardı. Bu yüzden Kemal'in hayatında yalnızca eşi yoktu. Sevda'nın bilmediği bir kadın daha vardı. Kemal bu kadını da sevmiyordu. Fakat bu kadınla beraber olma fikrini, kadının huyunu suyunu seviyordu. Neden diyeceksiniz? Bu kadın Kemal'den gençti. Ve aynı Kemal gibi hırsları, arzuları bitmek bilmeyen, hep daha fazlasını isteyen bir kadındı. Kemal bu kadında belki de kendisini görüyordu. Bu yüzden bu kadına aslında aşık olmadığı halde ilişkisine devam ettiriyordu. Hem karısını hem metresini bir arada idare eden Kemal'in aslında kalbi sorunluydu. Daha önce doktorlar ona ilk kalp krizini geçirdikten sonra kalbine dikkat etmen gerekiyor, sakin bir yaşam sürmen gerekiyor demişti aslında. Kemal de beslenmesine falan dikkat ediyordu ama her şeye dikkat etmiyordu. Kemal'in babasının vefatından sonra Çengelköy'deki ev Kemal'e kalmıştı. Aslında Kemal'in Ayhan adında bir abisi daha vardı. Bu evin ikisinin arasında ortak olması gerekirdi. Ama ev Kemal'e kaldı. Bu nasıl oldu? Bunu ilerleyen dakikalarda size anlatacağım. Babasının vefatından sonra evin onlara kalmasıyla Kemal ailesini ve karısını alıp bu eve gitti. İlk önce boş evin içinde şöyle bir dolaştılar, baktılar. Kemal buraya taşınmak için, ailesini buraya taşımak için babasının vefatını beklemişti bir şekilde. Belki de göze batmasın diye, kimse bilmiyor. Fakat Sevda'ya bu evi yeni göstermişti. Sevda ve çocuklar evi görünce bayıldılar. Şahane bir boğaz manzarası, güzel yapılmış, tam böyle boğazın sırtlarında şahane bir ev. Ve tabii ki çocuklar hevesle, aynı şekilde eşi de hevesle buraya taşınmak istediler. Kemal'in bu evle ilgili çok fazla bir duygusu yoktu. O onlar kadar heyecanlanmadı. O olayın sadece ekonomik boyutuna bakıyordu. Evin bedeli nedir, değeri nedir, tapuda yeri nerede gözüküyordur. Kemal'i bunlar ilgilendiriyordu. Dolayısıyla evin içinde ruhsuz bir şekilde tamam güzelmiş diye dolaştı.
Eve taşınmalarından sonra evde aslında düşündükleri kadar da rahat edemediler. Ev bir türlü ısınmak bilmiyordu. Fakat bunu Boğaz'ın sırtlarında olmasına ve denize yakın olduğu için sürekli olarak nem alıyor olmasına bağladılar. Kemal çok umursamadı. Bunu teknik bir konu olarak görüyordu. Fakat evde sürekli olarak bir ısınamama, bir böyle evin içinde sanki soğuk rüzgarlar esiyormuş gibi hissetme halleri Sevda'ya geliyordu. Taşınmalarından kısa bir zaman sonra Kemal bir akşam yemekten sonra salonda otururken birden oturduğu yerden ayağa kalkıyor. Gözleri karşıda bir boşluğa takılı kalıyor. Yüzünden ilk önce bütün renk çekiliyormuş gibi oluyor. Sonra yavaş yavaş yüzünün rengi değişiyor. Morarmaya başlıyor. Bütün vücudu kırılıyormuş, ağrıyormuş gibi hisseden Kemal sağ elini sol göğsünün üzerine götürüp dizlerinin üzerine yere çöküyor. Ve orada kendinden geçiyor. Hemen karısı ve çocukları başına toplanıyor. Tıp fakültesi son sınıfta kızı var demiştik. Hemen kızı nabzını tutuyor, bakıyor, nabız yok. Kemal o anda nefes alamıyor. Kızı hemen babasına kalp masajı yapmaya başlıyor. Hemen ambulansı arıyorlar. Ambulans geliyor ve kızı babasını hayata geri döndürüyor. Kemal'in hastaneye kaldırılmasının ardından bir yoğun bakım süreci başlıyor. Kemal bir süre bilinçsiz bir şekilde yoğun bakımda kalıyor. Kemal'in doktorları Sevda'ya ne kadar bir süre beynine oksijen gitmediğini bilemediklerini, dolayısıyla bu geçirilen atağın, krizin Kemal'de nasıl bir maraz bıraktığını şu aşamada öngöremediklerini, hayatta olduğunu ama Kemal kendisine geldiği zaman olabilecek bir takım rahatsızlıklarla ilgili de hazırlıklı olmaları gerektiğini söylüyor. 7. gün Kemal yoğun bakımda gözlerini açıyor, kendine geliyor ve bir zaman sonra yoğun bakımdan çıkartılıyor. Normal servise, hasta servisine alınıyor. Sevda kocasının yanında, elleri avucunun içinde kocasıyla konuşmayı, ondan gelecek bir işareti bekliyor. Kemal karısına bakıyor ama böyle Sevda'nın adını koyamadığı bir şey var. Sanki böyle bakıyor ama boş da bakmıyor. Hani bakıyor fakat yabancı bir adammış gibi bakan sanki. Sevda böyle adını koyamadığı bir rahatsızlık hissediyor kocasıyla göz kontağı kurarken. Hemşireler geliyor yanına, diyorlar Kemal Bey nasılsınız, hani konuşalım falan. Yoğun bakımda bulunduğu süre içerisinde konuşmayan Kemal karısıyla göz göze gelince karısı ona Kemal nasılsın, iyi misin hayatım deyince ilk kez konuşuyor. Karısına ben Kemal değilim diyor. Ben Kemal değilim, Kemal değilim diyor. Değilim diyor. Kemal değilim. Şimdi Kemal bunu söylerken son derece sakindi. Sesinde ne bir şaşkınlık ne de bir panik vardı. Gayet sakin bir şekilde, normal bir şekilde bir yanlışlığı düzeltiyor gibiydi. Ben Kemal değilim. Sevda ilk başta panik olacak gibi oldu ama doktorlar kendisine panik olmaması gerektiğini, çok uzun süre bilincinin kapalı kaldığını, bir süre hatta beynine oksijen gitmediğini, kalbinin durduğunu, yoğun bakımdan çıkan hastalarda bu tip durumlar olabileceğini söylediler ve eklediler. Doktorlar buna post-hipoksik konfüzyon, yani geçici olması muhtemel bir kişilik karmaşası adını verdiler. Doktorlar tıbbi açıklama yaptılar fakat Sevda'nın duydukları tıbbi değildi. Çünkü bir insan kocasının gözlerine baktığında onun gerçekten kocası olup olmadığını, içinde bulunduğu durumun geçici mi, kalıcı mı olduğunu anlar. Birkaç gün sonra Kemal taburcu oldu. Fakat sağlığı yerindeymiş gibi olduğu halde kendisiyle ilgili tuhaflıklar devam ediyordu. Bir akşam hep beraber masada oturmuşlar, yemek yiyorlar. Televizyon kapalı ama masada da bir sessizlik var. Kemal bir anda ortada hiçbir şey yokken çatalını, bıçağını masaya bırakıp ilk önce tabağına, sonra karısına baktı. Ve dedi ki, Sevda biliyor musun? Ben o akşam iş yemeğinde değildim. Sevda hangi gün diye sordu ama Kemal gözlerini kaçırmadan cevap verdi. Senin annenin ameliyat olduğu gün. Şimdi hani bazen
Bir şeyleri bilir insanlar ama bilmiyormuş gibi davranmak isterler ya. Hani Sevda da aslında kocasının bu kadar çok iş seyahatleri olmasından, bu kadar çok akşam kalmaya, iş toplantıları yüzünden eve gelemiyor olmasından işkillenmeyecek kadar kafası çalışmayan bir kadın değildi. Ama bununla ilgili yorum yapmamayı, başını diğer tarafa çevirmeyi tercih ediyordu. Fakat kocası masada bunu söyleyince yüzüne ve çocukların yanında tabii ki Sevda sinirlendi. Ya dedi, sen neden bahsediyorsun? Ne demek istiyorsun? Kemal cevap vermedi. Ciddiyetini hiç bozmadı. Kızları yemek yemeyi bıraktılar ama masadan da kalkmadılar. Herkesin suratında sevimsiz, tatsız, mutsuz bir ifade oluştu. Kemal hiçbir pişmanlık olmayan yüz ifadesiyle cümlesine devam etti. Biz tatile çıkmıştık, ben de telefonumu kapatmıştım. Sevda hızlıca masadan kalktı. Kemal'in söylediklerinin gerçek olduğunu içten içe bilse de durumu hastalığına vermeyi tercih etti. Kemal'in itirafları ardı ardına devam ediyordu. Hiçbir şey konuşmadan masada oturuyor ya da koltuğunda oturuyor ve pat diye böyle bir şeyler anlatmaya başlıyordu. Bir akşam yine salonda otururlarken büyük kızına döndü ve şöyle dedi. Senin lise mezuniyetine gelmedim ama o gün işte değildim. Kızı şaşkınlıkla babasının suratına baktı. Dedi ki ama annem demişti ki sen geldin, hani benim bir kısmında bulundun, sonra telefon geldiği için gittin. Kemal hayır dedi. Annen sen üzülmeyesin diye sana bu şekilde söylemiş, bana da böyle söylediğini söyledi. Ben de sen üzülme diye bunu bozmadım ama ben o gün sevgilimle beraberdim, senin mezuniyetine gelmedim. Kemal'in kızı bu duydukları karşısında gerçekten çok üzüldü. Gözleri doldu, ayağı fırladı. Dedi ki baba bunları bize niye söylüyorsun? Kemal kızına baktı. İlk önce hiçbir şey söylemedi. Çünkü artık saklayamıyorum ya da saklamam gerekmiyor dedi. Bu cümle o anda odanın içinde bulunan herkes için farklı bir anlama geldi. Sevda için yıkım, kızları için tanımadıkları bir adam, Kemal içinse bir rahatlama. Sonraki günlerde itiraflar çeşitlendi. Öyle ki böyle kesik kesik, tam bir olay olarak değil, kopuk kopuk bir şeyler söyleyiveriyordu. Bir gün dedi ki ben birisinin hakkını yedim. Aslında tam hak yedim de denmez ama yedim. Bir evin benim olmaması gerekiyordu ama benim. Bu kesik kesik itiraflar geldikçe Kemal'de de bir takım değişiklikler olmaya başlamıştı. Kemal işe gidemiyor, kafasını toplayamıyor, gün geçtikçe zayıflıyor, beti benzi atıyordu. Gözlerinin altı halka halka olmuştu. Sanki çok ağır bir hastalık geçirmekteymiş gibi görünüyordu. Gün geçtikçe de daha aksi, böyle ters ters dik dik konuşan, insanların duymak istemediği şeyleri onlara söyleyen birine dönüşmüştü. Evin içindeki huzursuzluk, gerilim gün geçtikçe artıyordu. Aile bireyleri gün geçtikçe birbirlerinden uzaklaşıyorlardı. Bir akşam yemek masasında otururlarken yine karısına döndü ve dedi ki Sevda, ben senin paranı da sakladım. Bazı hesaplarımız ortak olacakken ben onları sadece kendi üstüme yaptım, sana söylemedim. Bunu söylemesinin ardından Kemal bir anda oturduğu yerde titriyor gibi oldu. Çatalı elinden düştü. Gözleri kocaman açıldı. Sonra gözlerini kapatıp iyice sıktı. Vücuduna böyle bir sallanma, bir titreme geldi. Sevda oturduğu yerden fırladı. Kemal ne oluyor sana diye kocasının yanına gitti. O akşam Kemal bu itirafı da yaptıktan sonra bir atak geçirdi. Fakat sonrasında doktora gittiklerinde doktor bunun kalp krizi olmadığını söyledi. Fakat Kemal'e o akşam bir şey daha oldu. Kemal o geceden sonra artık aynaya bakmayı bırakmıştı. Bunu evin içinde daha fazla vakit geçiren küçük kızı daha dikkatli fark ediyordu. Salona girerken, çıkarken veya holden geçerken duvarlardaki aynalara arkasını dönerek girip çıkıyordu.
Bir gün babasının da tabii çok kendinde olmadığını fark ettiği için çocukları sürekli olarak babalarını göz hapsinde tutuyorlar. Hani bir şey yapmasın, bir şey olmasın diye. Çünkü hastaneden geldiğinden beri adamda bir haller. Bir gün Kemal banyoya giriyor ve banyodan uzun süre çıkmıyor. Kızı bundan huzursuz olunca babama bir şey mi oldu, içeride bayıldı mı, düştü mü diye gidip kapıyı çalıyor baba. Fakat baba Kemal'den ses gelmiyor. Bunun üzerine annesini çağırıyor. Annesiyle beraber kapıyı açıyorlar. Sevda içeri girdiğinde Kemal'i elinde diş fırçası lavabonun başında, fakat lavaboya değil, lavaboya arkasını dönmüş duvara bakarken ve böyle sanki böyle donmuş kalmış gibi böyle dururken gördü. Kemal ne oldu, iyi misin dediler Kemal'e. Kemal gözlerini duvardan ayırmadan bazen sanki ben konuşmuyorum diyor. Şimdi kızı da karısı da ne olduğunu anlamıyor. Ne oluyor, ne diyorsun, ne demek istiyorsun diyorlar Kemal'e. Kemal diyor ki bazen kelimeler, cümleler sanki benden önce çıkıyor. Bunun olduğu günün akşamı Kemal salonda otururken karısı yanına gidiyor. Diyor ki Kemal ne yapıyorsun? Tamam hani bir kriz geçirdin ama artık kendine gelmen gerekiyor. Bak ailemizi bölüyorsun, parçalıyorsun. Biraz kendini toparlaman gerekiyor. Bu böyle nereye kadar böyle devam edecek diye kocasına serzenişte bulunuyor. Kemal karısına diyor ki ben her şeyi hatırlamıyorum ama her şeyi biliyorum. İçimde biri var. Beni dürtüyor. Benim konuşmamı istiyor. Bunları söyledikten sonra Kemal'in elleri titremeye başlıyor. Ve diyor ki ben bir öldüm ya hani kalp krizi geçirdiğimde benim kalbim durdu ya, ben belki de tekrar hayata gelmişken bir şey de benimle beraber mi geldi? Ben iyi değilim Sevda diyor. Kemal bu itirafı da yaptıktan sonra Kemal'in tuhaflıkları Sevda'nın daha fazla dikkatini çekmeye başlıyor. Evde gece yataktan kalkıp kendi kendine evin içinde amaçsızca dolaşması, günden güne solması, kararması Sevda'yı çok huzursuz ediyor. Fakat bu arada hem bu yaşananların gerginliğiyle hem de belki başka bir sebepten Sevda da kendini kötü hissetmeye başlıyor. Aynaya baktığında gördüğü kadını tanıyamıyor. Her geçen gün kilo verdiğini, yüzünün çöktüğünü, gözlerinin altının morardığını fark ediyor. Ve Sevda kızına diyor ki bu evin içinde bir şey var, bir enerji, bir yoğunluk babanı da beni de öldürüyor. Sevda dinine de bağlı bir kadın olduğu için eninde sonunda şöyle bir karar alıyor. Ben diyor bu eve bir hoca getireyim, bizi bir okusun, şu evi bir okusun, biz bir rahatlayalım, bir kendimize gelelim. Sevda bir hoca buluyor, hocayı eve çağırıyor. Hoca eve giriyor fakat eve girdiği anda hocada bir huzursuzluk oluyor. Holde akşamları Kemal'in kalkıp hani dolaşıyor dedik ya, dolaşırken gidip tuttuğu, gidip dokunduğu pervaza geliyor, oraya elini koyuyor ve diyor ki burada bir şey var. Sevda hocaya diyor ki nasıl yani, ne gibi bir şey? Burada diyor bir şey var, size bir şey yapmışlar, sizin bu hallerinizin sebebi bu pervazın altına ne gömdülerse, ne koydularsa o. Hoca diyor ki bu yeni bir şey değil, siz diyor daha buraya gelmeden önce hazırlamışlar, sizin geleceğinizi bilmişler, hazırlamışlar, bunu buraya koymuşlar diyor. Şimdi Sevda eve dua okusun diye çağırdığı hoca pat diye böyle bir şey söyleyince tabii inanılmaz rahatsız oluyor. Hoca ısrarla bir türlü salona geçmiyor. Pervaza bakarak diyor ki bunu size aileden biri yapmış hem de. Bana bir keser getir diyor. Keseri alan hoca kapının o pervazını kanırta orayı kırıyor, açıyor ve içeriden sarılmış, iplerle bağlanmış bir bezi eliyle koymuş gibi buluyor, çıkarıyor, gösteriyor. Bunu diyor sizin akrabalarınızdan biri yapmış, siz buraya girmeden önce bunu buraya saklamış. Bu kadının adı da Necla. Sevda donup kalıyor. Böyle bir şey nasıl olabilir ve birden nasıl olabileceğini hatırlıyor. Şöyle. Ben şimdi önce sizi bir geçmişe götüreceğim. Sevda neyi hatırladı? Bu evi babanın vefatından sonra bu aileye kalıyor ya, Kemal'e ve ailesine. Evin içinde tadilat başlıyor tabii, klasik. Tadilat yapılırken tabii Sevdalar gidiyorlar, geliyorlar, bakıyorlar. Bir gün pat diye Necla geliyor.
Ve bunu kimse yadırgamıyor. Neden? Necla kim? Necla, Kemal'in abisi Ayhan'ın karısı. Ayhan hani küçükken ateşli bir rahatsızlık geçirdiği için hafif maraz kalmış, biraz böyle safça bir insandı. Ve aile onu memleketten biz vefat ettikten sonra da oğlumuzla ilgilensin, oğlumuza baksın diye bir kadınla evlendirmişlerdi. Necla uyanık, akıllı ama sonuçta küçük yerden gelmiş. Çok böyle eğitimli olmasa da kurnaz bir kadındı. Ne olduğunu, ne bittiğinin farkında olabilecek bir kadındı. Dolayısıyla tadilat yapıldığı gün abisinin karısının evlerine gelip bakayım ne yapmışsınız, nasıl gidiyor işler diye içeride dolaşması kimsenin tuhafına gitmemişti. Şimdi tekrar olayı anlatmaya devam ediyorum. Sevda hocanın gösterdiği beze dokunmak istemiyor. Tedirgin oluyor haklı olarak. Hoca diyor ki bunu açalım bakalım neymiş. Açıyor, bakıyor. Burada diyor bir isim yazıyor, Kemal. Bu diyor ona zarar versin diye yapılmış bir iş. Sevda panik oluyor, diyor ki Kemal benim kocam, bu benim kocam için mi yapılmış? Evet diyor, senin kocanın adına yapılmış bu büyü. Ona kötülük olsun diye yapılmış. Bu esnada olanı biteni yan tarafta dinlemekte olan Kemal o ana kadar sessiz kalırken yanlarına geliyor. Ya diyor ne saçmalıyorsunuz siz, ne konuşuyorsunuz? Hocam diyor sen buraya dua okumaya geldin, ne anlatıyorsun diyor Kemal. Hoca diyor ki sen Kemal misin? Evet diyor Kemal. Sen diyor öl diye büyü yapılmış diyor. Sen diyor bu kapının altından her geçtiğinde, bu pervazın önüne her gelip geçtiğinde senin ömründen ömür gidiyor. Kemal tabii olur mu canım öyle şey falan diyor. Ortamda bir sessizlik. Tamam siz bilirsiniz diyor hoca. O zaman diyor geçelim içeri, duamızı okuyalım. Salona doğru gidiyorlar. Kemal de hocanın arkası sıra salona gidiyor. Ama böyle suratında yine nalet suratsız bir ifade ve bir itiraf daha geliyor. Ben kimsenin hakkını çalmadım, kimseye haksızlık yapmadım, kendi hakkım olana el koydum. Bunun üzerine Kemal olanları karısına hocanın yanında anlatmaya başlıyor. Biliyorsun diyor benim abim iş güç yapacak halde değil, durumu ortada. Dolayısıyla diyor oldum bittim bu işlerin başında, aile işimizin başında ben duruyorum. Özellikle son zamanlarda babamın yaşlanmasıyla hani bu işlere artık bakamaz hale gelmesiyle bütün iş yükü benim üstüme kaldı. Ve ben de bu işi olduğundan çok daha iyi bir yere getirmeyi başardım. Dolayısıyla da ben abimden daha fazlasını hak ediyorum. Benim hakkım çünkü ben çalışıyorum burada diyor ve ekliyor. İşte diyor tam da böyle düşündüğüm için hem diyor kendime daha fazla para ayırdım yaptığımız işlerden. Hem de diyor bu ev aslında abimle ikimizin ortak evi olacağı halde babam bir ölmeden önce malı mülkü bölüştürelim çocukların arasında sağlığımda dediğinde babamı kafa kola aldım. Babama dedim ki baba bu ev işe yaramaz durumda. Zaten çok da bakım yapılması gerekiyor. Evle ilgili başka problemler de var. Abim zaten bu işlerle uğraşamaz. Burayı direkt bana yapalım dedim. Babamdan imzayı aldım, evi üstüme aldım diyor. Ve sonrasında Kemal şunu da ekliyor. Biz diyor bunu yaparken ben bunu diyor gizli gizli yapmadım. Necla da oradaydı diyor. Abim de oradaydı diyor. Ben onların yanında bu işleri yaptım. Abim diyor zaten diyor biliyorsun diyor oturduğu yerde uyuyor. Necla diyor farkındaydı. O da ağzını açıp bir şey söylemedi. Çünkü herkes benim hakkım olanı aldığımı biliyordu diyor. Böyle de bir nobranlık yani. Böyle bir de nobran yani. Hoca diyor ki tamam böyle anlattın ama bunu ben anlattım rahatladım gibi olmaz bu işler. Sana yapılmış bir büyü var. Bu büyüyü bozdurman gerekir. Ya bu aileden helallik alacaksın ya bu malı onlara teslim edeceksin. Kemal de ne münasebet burası benim diyor. Kemal böyle söyledikten sonra hocanın da canı sıkılıyor. Vallahi diyor bu inat insanı bitirir. Hoca bu büyüyü mutlaka bozdurmanız lazım diyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar diyor. Dualarını okuyor ve gidiyor. Hoca gittikten sonra tabii Sevda bu yeni öğrendiği bilgi karşısında rahatsız oluyor. Gidiyor kocasına diyor ki ya sen niye böyle bir şey yaptın? Kardeşin abin zaten hasta. Yani hasta adamın hakkına girmek oldu mu bak diyor yani hani
Kadın büyü yaptı yapmadı, tuttu tutmadı. Mesele o değil diyor. Yani Allah affetmez diyor ya hasta adamın diyor hakkına girmemizi. Fakat Kemal oralı olmuyor. Diyor ki ben kimsenin hakkına girmedim, kendim hakkım olanı aldım. Bundan çok rahatsız olan Sevda dayanamayıp Necla'yı arıyor. Necla ilk önce telefonu açmıyor. Fakat sonra dayanamıyor. Çünkü Necla da bunlarla artık arasına iyice mesafe koymuş durumda. Fakat dayanamıyor, açıyor. Fakat konuşmuyor telefonda. Sevda diyor ki biraz önce bize bir hoca geldi. Biz diyor çok kötü durumdayız. Kocam da kötü durumda. Ben de kötü durumdayım. Sen bize büyü mü yaptın? Bak hoca bize böyle bir şey söyledi. Diyor ki şimdi mi aklınıza geldi beni aramak? Sizin işleriniz yolunda gitmeyince mi beni aramaya karar verdiniz? Diyor. Yıllarca bizim hakkımızı yediniz. Bizim hakkımız yenirken hiçbiriniz bizi aramadı. Kocan zaten nasıl bir adam olduğu ortada. Sen de beni aramadın. Şimdi mi diyor arıyorsun diyor. Israrla, inatla. Sevda tabii kendini savunmaya çalışıyor. Ben diyor para işinden ne anlarım, maldan, mülkten, işten ne anlarım. Zaten Kemal'i biliyorsun. Bize bir şey anlattığı mı var? Ben nereden bileyim ne yaptığını, ne ettiğini. Bunda benim ne suçum var? Bana niye tavır koyuyorsun? Diyor Sevda. Fakat Necla diyor ki hadi canım diyor ne güzel diyor hemen kenara çekildin öyle şey olur mu? Sen diyor benim yaşadığım hayatı da görüyorsun. Kendi yaşadığın hayatta ortada. Benim evimi de görüyorsun. Kendi evinde ortada. Sen diyor bu iki hayat arasındaki farkı göremeyecek bir kadın değilsin ki diyor. Sen diyor işine geldiği için diyor daha önce işine geldiği için kafanı çevirdiğin, görmediğin başka şeylerde olduğu gibi burada da bizim ailemize, benim kocama bir haksızlık yapılırken işine böyle geldiği için kafanı çevirdin. Sen busun diyor Necla. Sevda'nın çok canı sıkılıyor, ağlamaya başlıyor. Bize diyor yaptığım büyüler bizi diyor öldürecek. Necla da diyor ki ben size hiçbir şey yapmadım. Ne yaptıysanız siz kendinize yaptınız. Ben sadece oturdum olayların geri sarmasını istiyorum. Sevda olanları büyük kızına anlatıyor. Zaten olan biten her şeyden haberdar olan büyük kız. Diyor ki benim bu büyüyü bozdurmam lazım. Büyük kız tabii bu işlere çok inanmıyor ama annesi de yani bir şeyler yapıp rahatlaması gerekiyor. Nasıl yapalım? Aynı hocayı mı çağıralım? Hani nasıl organize olalım diye. Bunu düşünürlerken o birkaç günlük süreç içerisinde evde büyünün de herhalde gömüldüğü yerden ortaya çıkmasından sebep evin içindeki karanlık, o basık, ağır hava daha da artıyor. Hani baştan demiştik ya ev bir türlü ısınamıyor diye. Aynı soğukluk, aynı gerilim evin içinde artarak devam ediyor. Bu arada Sevda bu büyüyü çözecek hocayı aramaya çalışırken bir yandan da kocasını buradan taşınmaya ikna etmeye çalışıyor. Diyor ki ya bak burası bize uğursuz geldi. Burası bize hayırlı gelmedi. Fakat tabii ki Kemal hiçbir şekilde ikna olmuyor. Gitmeyeceğim de gitmeyeceğim. Oturuyor. Bir sabah Sevda kızlarını alıp kız kardeşinin evine gidiyor. Çünkü artık bu adamın tuhaflıklarından Sevda'ya da fenalık gelmiş durumda ve her geçen günde kötüye gidiyorlar. Bari diyor kızlar teyzelerinin yanına gitsinler. Ben de diyor hani bir nasıl yapacağımızı organize edeyim. Bu büyüyü mü bozduracağım? Bu adamı mı tedavi ettireceğim? Yani ne yapacağıma ben de bakayım. Kızlarıyla beraber kız kardeşine gidiyor. Olanları anlatıyor. Eve dönüyor. Kocasına sesleniyor. Evin içinde ses yok. Evin içinde geziyor böyle Sevda. Nereye gitmiş olabilir Kemal? Bir bakıyor Kemal içeride çalışma odasında, çalışma odasının kapısı kapalı. Kemal Kemal diye sesleniyor kocasına. Kocasından ses gelmeyince Sevda çalışma odasından içeri giriyor. Ve kocasını kendisine asmış şekilde buluyor. Bunun üzerine tabii ki ortalık karışıyor. Sevda sinir krizi geçiriyor. Komşular geliyor. Tam bir felaket yaşanıyor. Bu olayların ardından Sevda tabii ki evi boşaltıyor. Ve diyor ki lanet olsun buraya da bu eve de. Ben bunu Necla ile Ayhan'a vereceğim. Hibe edeceğim. Hemen gidelim. Necla'yı arıyor. Diyor ki Necla hemen noterden satışını yapalım. Bu evi ben sizin üstünüze geçiriyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Yeter ki ben çocuklarımla üstümüzdeki bu lanetten kurtulayım. Nihayet Necla ve Ayhan aslında kendilerinin olması gerektiğini inandıkları eve taşınıyorlar. Aradan
Yaklaşık 1 sene geçiyor. Bir gün Sevda'ya bir telefon geliyor. Telefonun diğer ucunda polis. Polis Sevda'yı karakola çağırıyor. Karakolda Sevda, Necla'nın ve eşi Ayhan'ın evlerinde ölü bulunduğunu öğreniyor. İşin ilginç tarafı, eve bir giriş yok, bir darp izi yok, evin içinde böyle bir hareket, bir şeyler dağılmış, bir şey olmuş, böyle bir durum yok. Yataklarına yatmışlar ve ölmüşler. Doktorlar bunu ani kalp krizi olarak açıklamış. Çengelköy'deki ev yine boşalmıştı ama bu kez daha sessizce. Bu hikayede kimse masum değildi ama herkes haklı olduğunu düşünüyordu. Ev el değiştirdi. Hukuk düzenlendi, tapular devroldu ama o ev kimseyi tutmadı. Çünkü hak yemek ne kadar yanlışsa, yenmiş bir hakkı geri almak için harama sapmak da o kadar yanlıştı. Biri hakkı çaldı, diğeri adaleti kirletti. Ve sonuçta bedeli yalnızca Kemal'le Necla değil, onların etrafındaki herkes ödedi. Çünkü adalet suçla çağrıldığında geldiği yeri de karartır. Gerçek sandığınız dünya çoğu zaman kağıtların söylediğinden ibaret değildir. Bazı haksızlıklar üzerinde yaşandığı yeri hiç terk etmez ve yapanın da üzerine siner. Ve aslında bazen yaşananlar bir ceza değil, bir sonuçtur.